Evet, herkese selamlar. Bugün herkesin beklediği ve özellikle bizden rica ettiğiniz, istediğiniz o aracın içindeyiz. Bugün hangi aracın içindeyiz? Evet, aracın dış tasarımına geldiğimizde gördüğünüz gibi led farlar çok karakteristik ve çok sportif duruyor. Aracımızın FR model olduğu için logosu burada. Sabit. Panjurda ona göre kesintileri var. Sonradan yapıştırma değil bunlar. Fabrikacı. Panjurumuz gene güzel. Bal peteği tarzında altıgen bir şekli var. Sis farlarımız bayağı büyük, devasa sis farları var. Araç kaputu parlamıyor olabilir. Size öyle geliyor olabilir ama kaput koruması olduğundan dolayı böyle bir matlık var. Öyle bir durum söz konusu. Genelde Seat'larda plastik kapaktan dolayı çizikler olur. Bunda çok fazla göremiyoruz onu. Aracımızda tabii ki de panoramik açılır cam tavanı mevcut. Sinekliğimiz burada. Büyükçe, güzel bir şey. Aynalara gelecek olursak çok keskin hatlara sahip. Aracın genelinde bulunduğu gibi. Aynı zamanda sinyal verdiğimizde de aynanın içinde bulunan şuradaki nokta kadar bölümden sinyal verdiğiniz belli oluyor. Evet. Arka taraflar yanılmıyorsam %35 fabrika çıkışlı FR modellerde ve Excellence, Türkiye'de Excellence Experience diye değişiyor. Kendinden filmli ya da kendinden karartılmış. Tavan, cam tavan ve arka içinde aynı durum söz konusu. Arkada da yine karakteristik bir led far burada mevcut. İlk çıkan modellerde yani ilk çıkan dediğim makyajdan önceki modellerde maalesef geri lambamız halojen ampul kullanılmış öyle. Plaka lambalarımız tekrardan led. Aracın çoğunda olduğu gibi araç farlar led ambiyans paketiyle geldiği için öyle bir görüntü var. Bu alttaki plastik siyah görüntü de araca uzaktan baktığımızda çok sportif bir hava katıyor. Çift çıkış egzozumuz var. Bu da çok güzel, çok hoş duruyor. Boyutları da güzel yapılmış, işlenmiş. 5 kollu jantlar, evet. Leonlar ilk çıktığında bu jantlar çok tutuldu, çok sevildi. Gerçekten de çok sportif bir hava katıyor bu jantlar. İşte gördüğünüz gibi 5 kollu sportif bir Leon FR jantı. Yolda bahsettiğimiz ambiyans aydınlatmaları bu şekilde kırmızı renkte. Kapı içinde de bu şekilde butonlara mevcut. Ve ayna ayarınızı, ayna ısıtması, ayna katlama, otomatik ayarlama buradan yapılmakta. 4 cam otomatik araçta. Araçta far sensörü olduğu için burada oto konumu mevcut. Onun dışında standart bir VAK grubu araç. Far anahtarı burada bizi karşılıyor. Yine bu kısımda sevdiğimiz bir detay. Ruhsat kabı vesaire şeyler koymak için bir cep bizi karşılıyor. Torpido gözü gibi. Aracın yine gaz pedalının bulunduğu kısımda ve yan yolcu koltuğunun yanında bu şekilde ayak altı ambiyans aydınlatması mevcut. Tavanı açma ve aydınlatmanın bulunduğu kısımda bu şekilde. Bahsettiğimiz kırmızı dikişler ise bu şekilde. Arka kapılar ise ön kapıların aksine burada ön kapılarda yumuşak malzeme kullanılırken arka kapıda biraz sert malzeme kullanılmış. Hemen ufak farkları buradan yakalayabiliyoruz. Onun dışında gayet tatminkar bir arka hacme sahip. Koltukların şeklinden dolayı ve arkada bir USB girişi bulunmasa da burada bir hava menfezi var. Bu da güzel bir olay. Aynı zamanda koltuk arkalarında da cepler mevcut. Tavanda ise yine LED aydınlatmalar mevcut. Bunların ikisi de tek başına yanabiliyor. Bagaj hacmi ise yine hatchback bir araca göre gayet tatminkar bir alana sahip. Yine LED aydınlatma ile aydınlatılan bir bagajı var ve altında stepnesi var. Gayet güzel bir alan. Seat Leon FR'ın içindeyiz. 2017 model Seat Leon'un içerisindeyiz. FR paketi bu araç. 1.4 benzinli aracımız
1.4 TSI motor diye geçiyor. Daha önceki videoda incelemesini yaptığımız Seat Toledo'yla motor olarak, isim olarak aynı fakat motorların hiçbir benzerliği bulunmuyor. Toledo'daki motor Euro 5'ti, bu Euro 6, daha düşük yakıt tüketimi ve 3 beygir bir kazanımı var. Ayrıca Avrupa normlarına uydurulmuş yeni bir motor teknolojisi tamamıyla ve motorda ACT teknolojisi var. Yani çift silindirin çalışma mantığı. Motorumuz 1.4 TSI model olarak geçiyor. Turbo ve kompresör bu modelle görev yapmakta. 125 beygir 200 torku var. Bu motor manuel şanzımanla kombine edilmiş. Nadir yani biraz. Biraz nadir, evet. Normalde FR'larda DSG'ye alışırız. Evet. DSG bekleriz. Ama bu da gayet keyifli. Çünkü vites geçiş aralıkları gördüğümüz kadarıyla çok kısa. Bu da sportif bir sürüşe imkan sağlıyor. Bu yönden gayet tatminkar bir şanzıman motor kombinasyonu var aracın. 6 ileri zaten. 6 ileri. Benzinli olmasına karşın yine yakıt tüketimi sakin gittiğiniz zaman çok güzel değerler yakalayabileceğiniz bir motor yapısı. Önceki 1.4 TSI Toledo ile bunun tüketimleri arasında çok ciddi fark var. Muhakkak. Bak grubu için konuşuyorum çünkü en çok onlara kafa takılmış durumda bu aralar. Özellikle bu olaylardan dolayı araçların emisyonu düştüğü için hem performansı aynı zamanda yakıta da düşmüş oluyor. Bu kimine göre bir dezavantaj olsa da özellikle öğrenci kesim için bence gayet güzel şeyler. Eğer öğrenci dedim de sakin öğrenciler için değilim. Apaçilik falan yapacaksanız yine cebinizden bayağı benzin parası çıkar. Tabii. Turbo ve kompresör ikilisi basınca bayağı yakıyor. Ama aynı oranda da performans, verim alabiliyorsunuz. Tabii. Bu da güzel bir olay. Verimli. Çok verimli bir motor zaten. Bu yönden hiçbir sıkıntı yok. Araç 46.000 kilometrede ve daha sıfır kondisyonunda bir araç. Ya bu sefer feleğin çemberinden geçmiş bir arabanın içinde değiliz. Yani ama bir Toledo gibi gitmiyor tabii ki araç. Çok da zorlamayalım. Bugün yerlerde yağışlı. Fakat kickdown yaptığınızda Toledo'dan daha fazla hissediyorsunuz. Gerçekten bir değişiklik var yani. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Gerçekten bunu hissediyorsunuz. Ve tamamıyla sizin elinizde bu olay. Çünkü araç manuel. Gaz da sizin ayağınızda. Bu yüzden istediğiniz gibi sürebiliyorsunuz aracı. Hani DSG'de yakıt tüketimi yapmaya çalışıyoruz biz bazen. Hani Triptonik'te bile çok mümkün olmayabiliyor bazen. Evet. Çünkü aracın kalkışını bile kendiniz ayarladığınız için manuel vites şanzımanda fark ediyor bu detaylar. Onun dışında aracın dışından bahsedecek olursak bir kapatalım şöyle genel olarak. Araç kırmızı renk, cam tavan, 17 inç FR jantlarıyla gelmiş. 5 kollu eski model. Yani ilk çıkan Leon'ların. Böyle her gencin hayalini süsleyen kombinasyonla araç satın alınmış. Ya muhakkak hepinizin bir ya Leon alayım da bir caddeye çıkayım falan tarzında bir isteği olmuştur muhakkak. Onun dışında aracın dış görüntüsü zaten çok sportif, bir saldırgan bir yapısı var aracın, keskin hatlara sahip olduğu için. Bu gerçekten arabanın ismiyle bütünleşmiş bir tasarım. Umarım yenilerinde de bunu görürüz, yeni tasarımında da, yeni model, yeni kasalarında da. Aracın içinde ise zaten gördüğünüz üzere büyük bir ekranımız bulunuyor. Opsiyonel olarak alındı bu ekran. Normalde 2017'lerde, 2016 çıkışlı araçlarda bu ekran yok, daha küçüğü var. Onun dışında yine otomatik klima panelini görüyoruz. Passat'lardan falan ve de Golf'lerden yani makro araçlardan alışık olduğumuz paneli görüyoruz. Onun dışında ek olarak FR paket olduğu için direksiyonda ve vites körüğünde, aynı zamanda koltuklarda ve el freninde kırmızı detaylar var. Kırmızı detaylara oldukça fazla yer verilmiş. Aynı zamanda araçta yine opsiyonel olarak ambiyans aydınlatması mevcut. Kapılarda ve aracın belirli yerlerinde yine bu ışıkları görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir olay. Kadran zaten bildiğiniz Seat kadranı. Bu arada şimdi aracı park ederken fark ettiğimiz bir detay, ayna aracı R konumuna, yani geri vitese aldığınız zaman otomatik olarak aşağı iniyor. Evet, onun da bir hafızası var. Yani direkt aşağıya inmiyor, ayarladığınız şekilde aşağıya iniyor. Bu da gerçekten güzel bir detay.
Bunlar hep konfor öğeleri. Biz de fazlaca sevdiğimiz için bunları. Çok güzel aslında. Evet. Bunlar hayatı kolaylaştıran küçük Yani. detaylar. Ki en sevdiğimizde, ki bu kanaldaysanız zaten en sevdiğiniz detaylar da sizin de aynı şekildedir diye tahmin ediyoruz. Evet. Şimdi ufak bir mola. Evet. Bu videodan bu kadar şu anlık. Parti 1 bitti. Aracın içindeki ekran da gayet tatminkar dedik. Yani burada yine sesli komut var. CarPlay var mıydı? Bunda sanmıyorum ama full link var. Full link var. Full özelliği var. CarPlay olabilir de olmayabilir de hani denemedik. Daha bakmadık ama bakacağız ona. Onun dışında aracın yine AUX, USB, torpidonun içerisinde ise SD kart girişi mevcut. Yine CD çalar girişi Orada de da var var. sanırım. CD girişi var. Bu da torpidonun içinde konumlandırılmış. Gayet güzel. Araçta ambiyans paketi olduğu için ambiyans aydınlatması olarak yine ayak altlarında ve kapılarda ambiyans aydınlatmaları olduğunu söyledik. Onun dışında araçta cam tavan mevcut. Burada yine bildiğimiz klasik VAK grubu araçlardaki Audi'lerden farklı A6'larla aynı sanırım bu açma tuşu. Evet. Üzerinde krom detay falan. Yine güzel Hoş bir şeyler. Onun dışında ise aracın tüm aydınlatma ampulleri LED tipinde. Evet LED. Hepsi Fakat LED. torpidodaki LED Bir de araçta full LED farlar ve stoplar olmasına rağmen geri vites lambası halojen. eksanesine yazabilir miyiz? Ya bir sonraki makyajda onlar tabi düzeltildi hep. O zaman eksanesine yazabiliriz bunu da. Evet. Yine güneşlikleri açtığımız zaman koymuşlar fakat burada güzel bir olay var. Kapağını açtığınız zaman ışığı yanıyor. Evet. Bu güzel bir detay. Dayanımı hakkında bilgim yok ama da bununla alakalı bir şikayet de okumadım ben. Şu ana kadar bir şey gözükmüyor. Yani bu araçta 2000 kaç modelli? 2017 model. Bu araçta 2017 model. Yani şu an 2020 yılındayız. 3 senelik bir araç. Herhangi bir arıza, bozulma, herhangi bir şey yaşanmamış. Herhangi bir şey yok. Işıklarda da. Ki olabilir de yine zaten servisten ayarlarlar onu. Evet. LED'ler biraz da şans işi olabiliyor iç mekandakiler. Evet. Burada çok keskin hatlara sahip. Görüntüsü çok güzel. Katlandığı zaman da böyle hafif yukarı doğru katlanıp içe katlanıyorlar. Aracın iç kısmında oldukça fazla krom detay mevcut. Aynı zamanda burada bulunan çerçevede doğal gri, aynı zamanda kurşun gri ve füme dediğimiz renk aralığında bir renk bandında güzel bir desenli. Yani sürücü tarafında da devam ediyor. Tabii ben birçok yerde var o. Güzel bir detay var buralarda. Bunlar da tabii ki güzel. Onun dışında direksiyondan bahsedelim biraz. Far direksiyonu bu güzel görünüşlü bir direksiyon, sportif direksiyon. Altı kesik. Altı kesik, bu benim için böyle büyük, uzun bacaklar için güzel bir şey. Ve sportif sürüş için de aranan özelliklerden bir tanesi araçlarda. Üstündeki kırmızı dikişler de çok güzel bir hava katıyor. Aracın genelinde bulunduğu gibi. Çok söylenebilecek bir şey yok. Çok güzel bir direksiyon. Bunu da geçtik. Dışında direksiyonun üstündeki tuşlar ne işe yarıyor Alper? Direksiyon üstündeki tuşlar ses açma kapama, menülerde sağ sol gezme, telefonları buradan, yani telefon görüşmesini kabul etmek veya reddetmek için. Siri bas konuş tarzında Bas konuş şeyler da var. sağ tarafta bas konuş var. Yine konuşan ablamız bizi karşılıyor. Evet. Onun dışında bir de yol bilgisayarında dolaşmak için İleri geri var. yukarı aşağı. Şu ses açma kapama ve menülerde yukarı aşağı gitme tuşları metal. Üzeri herhalde elmas kesim, çok güzel bir hissi var. Eliniz kaymıyor ve de sağlam duruyor. Onun dışında şurada benim gözüme çarpan bir tuş var. Bunu zaten biliyoruz. Off yazan start stop'u kapatıp açıyor. Bu şu an kapalı kalsa daha mantıklı olur. Onun dışında mod tuşu neye yarıyor? Neye yarıyor? Eco, normal ve sport, bir de individual, 4 modu var. Individual kendiniz ayarlıyorsunuz. Direksiyonu, şanzıman, motor tepkisini. Hatta onu da şöyle gösterelim. Tuşa bastığınız zaman direkt ekrana veriler geliyor. Burada Eco var, normal var, sport ve individual var. Buradan kendiniz profil ayarı oluşturabiliyorsunuz. Klima panelinde ise araçta eksik olan 2 tane tuş var. Bunlardan birisi koltuk ısıtma, diğeri de koltuk ısıtmanın sağ olduğu için olanı. Yani Evet. 2 tane tuş eksiğimiz var burada. O da olsaydı buradaki tüm tuşlar dolu olacaktı. Fakat bunda güzel bir olay var. Çift bölgeli klima var araçta. Yani çift bölgeli ısıtma soğutma var araçta. Yani sağ koltukta kişi isterse
30 derecedeyken yan koltuktaki kişi 17 derecede seyahat edebiliyor. Bu güzel bir olay. Bu artı hanesine yazılabilecek güzel bir özellik bence. Onun dışında ses sisteminden bahsedelim biraz da. Ses sistemi güzel, tatminkar. Çok net sesler veriyor. Fakat bu araç daha çok gençlere yönelik olduğu için daha yani yüksek seslerde daha stabil bir ses beklersiniz. Bassları daha cızırtılı olmayan, daha net olan sesler beklersiniz. Fakat Mesela sen Toledo sahibisin. evet. Bu araçtaki basslar, tizler çok daha net geliyor. Fakat ya ekrandan, yani müzik sisteminden kaynaklı ya da Seat'ın bu araçta izlediği politikadan dolayı araçta böyle bir değişik bir olay var hoparlör sisteminde. Bu nedir? Ya bassları, tizleri sanki eskiye nazaran daha yetersiz durumda şu an. Belki kullandıkları komponentler değişmiştir. Bunu bilmiyoruz ama eski model senin aracında örneğin ses sisteminin ve ses kalitesinin ben daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu kötü demek mi? Tabii ki değil. Toledo'nun ses sistemini beğendiğimiz için ona göre. Evet, hani onun üzerinden bir yorum Bir de yapıyoruz. aynı markanın araçları. Evet. Arada 4 yaş falan bir fark var ama Bence ama kesinlikle tatminkar bir ses sistemine sahip. Yine ön göğsün üzerinde şurada bir hoparlör kısmı oluşturmuşlar. Bunu da her araçta görmeye alışık Evet. değiliz. Çok güzel daha bir, çok lüks araçlarda oluyor. çok güzel bir aura kazandırmış araca. Bunu da beğendik. Bunu da artı hanesine yazabiliriz. Aynamız otomatik karartmalı. Üzerinde de bu araçta far sensörü var, LED far olduğu için. Evet. Bir far sensörü mevcut arka tarafında ve çok nazik tasarlanmış. Gerçekten güzel bir görünüme sahip. Aracın tavanı ise cam tavan olmasına rağmen size bir basıklık hissi yaratmıyor ki kanalın isminden de anlayacağınız üzere bunu defalarca söylüyoruz. Biz de 1.90'ın üstünde boya sahibiz ve aracın içindeki oturuş pozisyonunuz kesinlikle rahatsız edici değil ki arka koltuğa da şu an çok rahat birisi oturabilir. Bu araç hatchback bir araç. Yani Bu çok güzel bir olay. Seat yer değerlendirme konusunda gerçekten başarılı bir çalışma yapmış. Ki bütün araçlarına bindiğiniz zaman bu ferahlık algısını size yaratıyor. evet. Hepsi aynı. Yani hepsi ferah. Arkada da oturabiliyorsun. Evet ve özellikle acaba FR'da mı yaptılar bilmiyorum ama genel olarak koltuklar Sarıyor insanı insanı. sarma olarak sarış açısından çok başarılı. Biraz gömük oturuyorsunuz. İnip binmek biraz zor. Zaten ilk isyanımız buna bu Evet. yönde olmuştu. Araca inip binmek zor biraz. Tabii bunu biz kendi boyumuzdan, cüssemizde değerlendiriyoruz. Tabii kişiden kişiye göre değişebilir. Öyle evet. Yine her tarafta zaten yumuşacık malzemeler kullanılmış. Buna değinmiyoruz bile. Gayet başarılı malzeme kalitesi Evet. olarak. İzolasyon olarak ise yol sesi, motor sesi açıkçası gayet başarılı bence. Ses olarak bence sınıfındaki birçok araca göre iyi durumda ses izolasyonu Evet. bakımından. Yüksek hızlarda olsun. Herhangi bir mesela az önce geçtik çok boğuk bir ses geliyor. Bu normal tabii. Fakat diğer araçlarda daha çok hem araç sallanma eğiliminde olur o tarz şeylerde ve de direkt hani ön lastiğiniz değdiği anda oraya hissedersiniz. Bu biraz daha gecikmeli, biraz daha sönümlenmiş bir şekilde size ulaşıyor. Ki üzerinde aracın 17 jant var. Evet, 45 yanak. Ve hani normalde aslında biraz daha sert bir karakteristik beklersiniz bu araçtan. Biz genelde bir de 16'ya alışkınız. 16 janta Ki alışkınız. kullandığımız yanaklar da bayağı yanak yani lastik olarak. 55'ten 65'ten falan bahsediyoruz yanak olarak. Ki bu araç hiçbir şekilde konforsuzluk hissi yaratmadı bende. Gelelim o zaman yol tutuşuna. Sence bu konfor yol tutuşunu etkiliyor mu? Bu kadar konforlu olması. Ya onu şöyle söyleyebiliriz. Araç çok konforlu. Yani limitlerini bilmiyoruz bu aracın. Fakat ben çok kararlı bir tavır sergileyeceğini düşünüyorum. Ki sadece keskin virajlarda hızınızla bağlı olarak hani sürüşünüzle bağlı olarak belki kafadan kopmaya eğilimli bir yapıda gibi geldi bana. Ama onun dışında yol tutuşundan şüphem yok. İyi yol tuttuğunu düşünüyorum açıkçası bu tip arabaların. Ki hatchback zaten mantığı da bu işlere daha yatkın olduğu için ve piyasada bolca gördüğümüz araçlar, bu tip araçlar. Çok şık olmasına rağmen her seferinde de dönüp baktırıyor kendisine. Bu güzel bir şey. Yani çok güzel. Özellikle bu araç kırmızı cam tavanlı, LED farları var. Bu arabanın da içinden diyeceklerimiz bu kadar. Umarım gerçekten işinize yarar bir inceleme olmuştur. Hava muhalefetinden dolayı yağmurlu olduğu için
çok detaylı olduğunu düşünmüyoruz ama Evet. elimizden geldiğince çekmeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştur dediğim gibi. Güzel bir araç genelinde. Genelinde gayet güzel bir araç. Genç kitleye hitap eden, her yola gelen, tatlı bir görünüşe sahip olan bir araçtan bahsettik. Bugünkü konuğumuz gerçekten bizim de sevdiğimiz bir araçtı. Şimdi bu aracın içinden söyleyeceklerimiz bu kadar. Diğer araçlarımızı da umarım yakın zamanda toplamaya başlıyoruz. Onları da çekeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.